Herkese merhaba, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte inanılmaz pratik, kat kat, çıtır çıtır, çok lezzetli tatlı tarifini paylaşacağım. Aradaki püf noktaları kaçırmamanız için videoyu atlamadan izlemenizi tavsiye ediyorum ve hemen tarife geçiyorum. İlk etapta şerbetini hazırlıyoruz. Çünkü soğuması gerekiyor. Bunun için tencereme 3 su bardağı dolusu şeker ve 4 su bardağı su ilave ediyorum. Ben genelde şerbetli hamur tatlılarımda bu ölçüyü kullanıyorum. Gerçi suyu ilave ettikten sonra şekerlenmemesi için bir ince dilim limon atıyorum. Ve şerbetimizi kaynatmaya geçiyoruz. Kaynadıktan sonra 20 dakika daha kaynatıp ocağımın altını kapatıyorum ve şerbetimin soğuması için kenara alıyorum. Şerbetimiz soğurken şimdi biz tatlımızın hamurunu hazırlıyoruz. Bunun için hamur yoğurma kabıma 2 adet yumurta, 1 çay bardağı yoğurt, 1 yemek kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı dolusu sirke, yarım çay bardağı su, 1 çay bardağı yarısı eritilmiş tereyağı, yarısı da sıvı yağ ekledim ve çırpıcı yardımıyla bütün malzemeleri homojen bir şekilde karıştırıp 1 çimdik tuz ve 1 yemek kaşığı dolusu da nişasta ekliyorum. Evet, bütün sıvı malzemeleri karıştırdıktan sonra kolay karışması için ilk etapta biraz un ilave ettim ve daha sonra kabartma tozunu ve 4 su bardağı unumun tamamını ekliyorum. Unun miktarını ve malzeme listesini açıklama kısmına yazacağım arkadaşlar. Oradan ulaşabilirsiniz. Ama lütfen unumuzu kontrollü bir şekilde ekleyelim. Unun miktarı kalitesine göre değişkenlik gösterebiliyor. Hamurumuzun kıvamı kulak memesinden bir tık daha yumuşak olması gerekiyor. Burası çok önemli. Evet arkadaşlar, hamurumu yoğurdum. Şimdi tekrar masamın üzerine alıyorum ve bir dakika daha yoğurduktan sonra dinlenmesi için kenara alıp diğer taraftan da un ve nişasta karışımını hazırlıyoruz. 2 çay bardağı nişasta ve 1 çay bardağı unu karıştırıyorum. Evet, hamurum dinlendi. Şimdi hamur kesme aletiyle 4 eşit parçaya ayırıyorum ve her parçayı beze haline getirip un serpmiş olduğum tepsiye yerleştiriyorum ve üzerini kapatıp kenara alıyorum. Diğer taraftan da un serpmiş olduğum masama birinci bezeyi alıyorum ve 40 santim boyutunda merdane yardımıyla bu şekilde açıyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi birinci bezemi bu büyüklükte açtım. Şimdi katlıyorum ve kenara alıyorum. Şimdi ikinci bezemizi açmaya geçiyoruz. Evet, ikinci bezeyi de aynı şekilde açtıktan sonra üzerine nişasta serpiyorum ve bir önceki açmış olduğum yufkayı üzerine koyup tekrardan nişasta serpip merdane yardımıyla biraz daha büyütüyorum gördüğünüz gibi. Evet, 2 tane yufkamı bu büyüklükte açtıktan sonra hamur kesme aletiyle bu şekilde 7-8 adet dilimlere ayırıyoruz. En sondaki dilim diğerlerinden daha büyük olması gerekiyor. Burası çok önemli. Evet, dilimleri de ayırdıktan sonra şimdi ortasına nişasta serpiyorum ve diğer dilimleri bu şekilde aralarına nişasta serperek üst üste katlamaya devam ediyorum. Bu arada bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer videomu sonuna kadar izlerseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olursanız çok mutlu olurum. Yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Beni yorumsuz bırakmayın inşallah. Bir de beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz eğer Rahma Baylan olarak aramanız yeterli olacaktır. Evet arkadaşlar, diğer 2 bezeyi de aynı şekilde katlayıp tepsiye alıp yaklaşık 1 saat hamurun iyice dinlenmesi için beklettim. Daha sonra bekletmiş olduğum ilk hamurumu tekrardan nişasta serpip merdane yardımıyla büyütebildiğimiz kadar büyütüyoruz. Evet, gördüğünüz gibi yufkamı açtıkça açtım. Bu incelikte olması gerekiyor. Daha sonra videoda gördüğünüz gibi ince çekmiş olduğum cevizimi bu şekilde yayıyorum ve ortasına kadar katlamaya devam ediyorum.
Burada ben yanlış yaptım, onu size söylemek istiyorum. Gördüğünüz gibi cevizi yanlış tarafa koydum. Diğer ucuna koymam gerekiyordu. Yani geniş olan tarafa koymam gerekiyordu. O zaman tam ideal kalınlıkta oluyor. Evet, hamuru ortaya kadar rulo yaptıktan sonra rulet yardımıyla kesiyorum ve ucunda cevizlerin gelmediği tarafı fazlalıkları alıyorum. Daha sonra çay bardağı yardımıyla 3 santim kalınlığında bu şekilde kesiyorum. Bu tarif hem çok pratik hem de çok bereketli bir tarif, emin olabilirsiniz. Aynı zamanda da çok lezzetli, böyle kıyır kıyır katları tek tek ayrılan bir tarif oluyor. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi tatlımı kestim. Bu kalınlıkta oluyor ama gerçekten çok lezzetli oluyor. Şimdi tepsime yerleştiriyorum ve kenara alıp diğer yufkamın yarısıyla devam ediyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi arta kalan parçaları bu şekilde değerlendiriyorum kenara. Evet, ikinci hamurumu açmadan önce masamı bu şekilde temizliyorum ve aynı işlemi yapmaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi tatlılarımı kestim. Bu şekilde tepsime de yerleştirdim gördüğünüz gibi. Bu aşamadan sonra daha önceden yapmış olduğum sade yağım vardı. Onu sadece erittim ve üzerine bu şekilde gezdiriyorum. Daha sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına gönderiyorum ve fanlı ayarda altı üstü kızarana kadar pişiriyorum. Bu arada sade yağ tarifini merak ediyorsanız eğer açıklama kısmına linkine bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi tatlım fırından çıktı. Bakar mısınız, üzerine nar gibi de kızardı. Şimdi üzerinin ilk sıcaklığı geçtikten sonra soğuk şerbetimi döküyorum ve şerbetin iyice çekmesi için bekletiyorum. Evet, tatlım şerbetini çekti. Şimdi size kıvamını ve çıtırlığını göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Çatala böyle batırdığım anda parçalara bölünüyor. Siz de görüyorsunuz. Şerbetini de çok güzel çekmiş. İçinin o dolgun cevizi gerçekten çok lezzetli bir tatlı oldu. Ben bu tatlımı yapıp camiye götürdüm. Yiyenlerden çok güzel geri dönüşler aldım. Emin olabilirsiniz. Kesinlikle hem çok lezzetli hem de çıtır çıtır kıyır kıyır bir tarif oldu. Kesinlikle yapın ve sevdiklerinizle paylaşın diyorum. Bir sonraki yeni ve farklı tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.